Et takıyorum. Suyu açalım. Tamam. Yaklaşık 1,5 saat kadar bekledik sütümüzün pıhtılaşması için. Birkaç sefer biz kontrol ettik. Tekrardan şimdi de birlikte bakalım. Şöyle pıhtıyı yakından çektiğimizde şöyle pıhtımızın oluştuğunu görüyoruz. Otomatik modelde bunu kendisi bıçaklar otomatik yapıyor. Kelime kesmeyi ve karıştırmayı, mayalamayı. Kare tip peynir yapacağımız için telemeyi direkt tekneye indireceğiz. Yuvarlak tip peynir yapacak olsaydık eğer bu telemeleri kalıplara alacaktık. Ve yine yapacağımız peynire göre ve olgunlaşma şekline göre buradaki telemenin büyüklüğünü, iriliğini, yani peynirin yumuşaklık durumuna göre ayarlıyoruz. Eğer çok süzdürecek bir peynir istiyorsak o zaman biraz fazla kırmamız gerekebiliyor. ...90 litre sütten elde ettiğimiz teleme bu. Şimdi az sonra baskılayacağız bunu. Kalıplarımız ince olacak bizim. Eğer kalın kalıp isteseydik yapmak, baskılarımız 2 tane. Bunun mesela böyle yarıya kadar çekecektik, tek bir baskı yapacaktık. Ama biz salamuraya koyacağımız için zaten keseceğiz. Ondan dolayı ince olarak keseceğiz. Evet, şimdi baskıya bırakıyoruz. Bir yarım saat kadar baskıda durduktan sonra açıp bakacağız. Şöyle yapısına bakıyoruz. Keseceğiz ve alacağız buradan.
Şimdi peynirlerimiz bunlar. Bunları normalde teknede direkt salamurayı alıp salamura yapabilirdik. Ama biz burada kendimiz direkt peynirleri görelim diye bir tezgahın üstüne aldık. Bu sertlik tamamen sizinle alakalı. Şu anda tuz vermedik peynire, taze halinde. Bu salamuradan sonra biraz daha sertleşecek tabi. Şu anda da sertliği, yumuşaklığı böyle elastik bir peynirimiz. Evet, şimdi biz bunu tartacağız. Kaç kilo geldiğini direkt güğümün içerisine dolduracağız. Üstüne de salamura alacağız. Şöyle görüyorsunuz. Bunları şimdi tek tek güğüme alıp tartacağız. Kendimiz tüketmek için yapıyoruz şu anda bunu. Onun için güğüme koyacağız. Daha sonradan biz kendimiz bakacağız neye koyacağımızı. Eğer ticari bir ürün olarak kullanacaksanız o zaman ambalajlama şekli size bağlı. Kovalarla yapabilirsiniz. Tuzlu suyu üstüne koyduk. Bu tuzlu suyun içerisinde bekleyecek. Bu yiyeceğimiz zaman tuzlu suyun içerisinden çıkartıp yiyeceğiz. Şöyle içerisinde şimdi yukarıya doğru çıktı peynirlerimiz. Maşallah. Artık lor peynirimiz ya da yurt dışındaki adıyla ricotta olarak biliniyor. Hazır toplandı. Şöyle gördüğünüz gibi harika görünüyor. Böyle. Bunu normal bir tülbentin içerisine de alabiliriz. Benim bugün için tülbent yoktu elimde. Bu şekilde bir süzgünün içerisine aldım. Artık sizin elinizdeki ekipmana göre dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. ...90 litre sütten geriye kalan da yaklaşık 65 litre civarında su aldık teknenin altından. Suyu da peynir altı suyumuzu burada kaynattık. Bunu da tartacağız, kaç kilo olduğunu bakacağız.
Lorumuzun da bir miktarını ölçelim. Şu anda bu tabi baskı yemedi, daha çok yeni peynirimiz. Ama göstermek için böyle şu anda kestik. Şöyle. Şöyle. Bu da lor peynirimiz.